Medya Baronu'na hoş geldiniz. Bu videomuzdaki konumuz son olayların da etkisiyle iyice batan Yunanistan. Akdeniz'de ipleri elimize almak üzereyiz ve abilerini de kaybetmek üzereler. Hazırsanız son olayları incelemeye başlayalım. Tembellikler ülkesi Yunanistan. Erken yaşta emekliliğin geldiği, insanların artık havasından mı kendinden mi bilinmez pek çalışmadığı, esnafının bile dükkanını çok geç saatlerde açtığı tembel bir memleket. Bu tembellik bazen bizde de oluyor ama biz birazcık kotarmışız. Her yıl yaşadığımız bunca olayın üstüne biraz dinlenmek de hakkımız tabii ki. Yunanistan'a dönersek bu isteksizlikleri zaten zamanında onlara pahalıya patladı. Avrupa Birliği'nden gelen fazla borç paraları çalışmak ve yatırım yapmak gibi şeyler için harcamak yerine kendilerinin olmayan bu paraları halka maaş olarak dağıtarak bir güzel yediler. Kardak krizi gibi sebeplerden dolayı askeri olarak da ekonomilerinin kaldıramayacağı bir silahlanma yarışına girdiler ve bunun sonucunu görüyoruz. Avrupa'nın ağzının içine düşmüş durumdalar. Bir nevi Avrupa'nın Suriye'si oldular diyebiliriz. Tek fark okul okumuş olmaları. Krizin patlak vermesinden 11 yıl sonra bile hala ekonomilerini toparlayamadılar ve yatmaya devam ederlerse de toparlayamayacaklar. Avrupa'nın böyle bir ülkeye yardım etmesinin en büyük sebebi bölgedeki konumu ve bizimle komşu durumda olması. Şu an bir Ermenistan'ın alt kısımların yerinde olsaydı kimsenin umrunda olmazdı. Ama bu yardımların da bir sınırı var. Yunanistan'ı eğer düzgün idaresini yapamazsa yeni bir kriz bekliyor. Tam anlamıyla az parayla çok iş yapmak zorundalar. Çok parayla bile çok iş yapmadıklarına göre anladınız. Peki neler oluyor? Koronavirüsü dünyada her ülkeyi etkiledi. Ülkeler ticaretlerini büyük oranlarda azalttı ve kendi içlerine kapandılar. Global hareketliliğin, ülkeler arası ticaretin her şeyi döndürdüğü bir dünyada bu kriz demek. En basitinden Çin ve Amerika. Dünya geneliyle dolar endeksi bir ülke. Petrol bile dolar üzerinden satılmakta. Amerika'nın yaşadığı bu daralmalar, ülkesine ayırdığı dev para fonları doların dünya üzerindeki hareketini kısıtlamakta. Dünyada dolar endeksli, hal ortada. Çin de aynı şekilde ucuz iş gücü ve olanakları sebebiyle üretim merkezi halinde. Birçok firmanın yapım tesisi Çin'de. Hastalık sebebiyle üretim endeksi 30'lu seviyelere inmiş durumda. 50'nin altındayken de ülke krize sürükleniyor demek. Şimdi dünyada üretim yok, para dolaşmıyor, petrol doğalgaz düştü, yani Rusya zaten patates, eşittir global düşüş. Üstelik virüs henüz tepe noktasına ulaşmadı. Tamam, anladık, dünya eksilerde. Peki bunları neden anlatıyorsun? Yunanistan'la alakası ne? İşte gelelim o konuya. Yunanistan hangi paralarla ayakta? Avrupa. Virüs Avrupa'da da patladı. Yani sokağa çıkma yasakları, para trafiğinin azalması, üretim gücünün düşmesi. Her ülke bunları dengeleyebilmek, ülkesini koruyabilmek için kendi içine kapanmaya başladı. En basitinden milyar dolar gelirli hava yolları ve turizm eksilerde. Avrupa ülkelerinin kendi içine kapanması, başkalarına ayırdıkları fonun da azaltılması demek. Yunanistan baş köşelerde. Yunan kardeşimiz de bunları dengeleyebilmek için bir yerlerden kısmak zorunda. Halkı uzun yıllardan beri isyan modunda olduğundan ve rahatı sevdiğinden halktan pek fazla kesemezler. İş yerlerini bir süre kapatan işverenlere 800 euro destek verilmesi de bunun bir göstergesi. Ama halktan kesmezsen nereden kesersin? Hükümetinden, el altından yaptığın işlerden ve ordudan kesersin. İşlerimizi kolaylaştırması bakımından iyi haber. Doğu Akdeniz'de, Ege'de fazla önümüzü kesemeyecekler. Dediğim gibi dünya ekonomilerinin düşüşüyle abilerini kaybetmek üzereler. Bölgede bizimle baş başa kalmaktan korktuklarını ve bu yöne gittiğini şimdiki görüntülerden görebiliriz. Παιδιά, καθίστε. Το ΝΑΤΟ περίπου το είπε. Και βρείτε τα σε ένα τραπέζι. Τώρα, σε αυτές τις συνθήκες. Είναι δεδομένο. Με το φοβικό σύνδρομο καλλιεργημένο. Και γι' αυτό φοβάμαι εγώ ότι αν η Τουρκία προχωρήσει σε πολύ πιο ακραίες ενέργειες, τότε ακόμη πιο πανικόβλητοι οι υποτιθέμενοι σύμμαχοι, οι εταίροι και φίλοι θα μας πιέσουν για να τα βρούμε. Az parayla çok iş yapmaları gerek demiştim. Bunu açmaya geldi sıra. Eğer söz sahibi olmak istiyorlarsa bölgedeki neredeyse her eylemimize karşı durmaları gerek. İlk eylem Ege'de ve Akdeniz'de yaptıklarımız. Arama gemilerimiz, donanmamız her an her dakika sahada hareket halinde. Bunların karşısına 3-5 gemi dışında bir şey çıkaramamaktalar. İkinci eylem sınırlarda. Biz unutsak bile mülteci krizi devam etmekte. Denizlerden, sınırlardan geçen mülteciler özellikle Yunanistan'ın belası durumunda. Hem mültecilerin iç etkileri hem de bunları durdurmaya çalışmak için ceplerinden çıkan ekstra paralar onlar için hiç de azımsanacak rakamlar değil. Üçüncü eylemse Libya ve Suriye meselesi.
Dünya ülkelerinin özellikle teröristlere fon sağlayan ülkelerin paralarını kendine çevirmesiyle fark ettiyseniz terör azalmış durumda. Libya'da da Hafter'e verilen desteğin azalmasını fırsat bilerek hükümetiyle birlikte ilerlemeye devam ediyoruz. Bayraktar'ı ve diğer sistemlerimizi aktif olarak kullanıyoruz. Tabi bu konuda da zaten ayrı bir video yapacağım. O yüzden sadece ilerlediğimizi bilin. Suriye'nin durulmasıyla dikkatimizi buraya yoğunlaştırdık. Yunan beylerin de bundan hoşnut olmadığını görebiliriz. Με το κομμάτι εκείνο της Λιβύης, το οποίο, όπως το βλέπετε, είναι ακριβώς απέναντι από την Κρήτη. Αυτά πιθανότατα είναι συγκαλυμμένες γκρίζες επιχειρήσεις, γιατί απεδείχθη στη συνέχεια ότι η τουρκική παρουσία στην περιοχή ήταν μεγάλη. Αν λοιπόν ο Τούρκος επιχειρεί με μία επανδρομένα αεροσκάφη, με υπτάμενα ραντάρ, με αεροσκάφη εναερίου εφοδιασμού, και όσο νούπου έρχεται και το Ανατολού, το πλοίο αμφιβίων επιχειρήσεων, καταλαβαίνετε ότι η Τουρκία έχει συγκροτήσει μια ναυτική τάση. Sonuçta Yunanistan bize karşılık vermeye çalışırken üzerine binen yeni yüklerle birlikte bu savaşın dışına düşmek üzere. Bizde de ekonomik problemler olsa da ordumuzu geriye atacak kadar büyük değil ya da öyle umuyoruz. Kendi savunma sanayimizle birlikte daha iyi bir ekonomiye ulaşmak dileğiyle. Videoyu da Yunan Askeri Akademi profesörünün yok olmaya doğru gittiklerini söylediği itiraflarıyla kapatıyorum. Videoyu beğenerek bize destek olabilir, abone olarak da yeni videoların takibini daha kolay sağlayabilirsiniz. Herkese sağlıklı günler diliyorum. Görüşmek üzere. Μια ευρύτερη αποδόμηση της ελληνικής εθνικής ταυτότητας και της υπόστασης που συμβαίνει εδώ και χρόνια. Οπότε έχουμε φτάσει στο σημείο 0. Ή θα επαναδιεκδικήσουμε τον εαυτό μας, ή θα οδηγηθούμε σε μια πορεία που ουσιαστικά δεν ξέρουμε μπορεί να τελειώσει. Μπορεί να τελειώσει και με την εξάλειψη, ή αλλιώς θα οδηγηθούμε σε μια αποδομητική πορεία που ήδη βρισκόμαστε μέσα σε αυτή.